Oğlum. Kerem oğlum, Reyhan kızım nerede? Çıkmadı mı daha ameliyattan? Yok Yıldız'ım, bekliyoruz hala. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Allah'ım sen koru Reyhan kızımızı. Durumu ciddi mi Kerem? Galiba. Hayır, doktorlar da bilgi vermiyor ki, bekliyoruz işte. Allah'ım yüzümüze bak. Büyüksün Rabbim. Elif. Sen nasılsın güzel kuzum ha?
Gel kuzum. Şöyle gidelim biz. Gel. Gel. Hadi kuzum. Elif'in yanında tekrar sorup hatırlatmak istemedim. Anlattım mı sana? Nasıl olmuş olay? Anne vallahi anlatılacak bir şey yok ki. Karşıdan karşıya geçerken adam çarpıp kaçmış işte şerefsiz. Üf, düşündükçe cinler tepeme çıkıyor ya. Çarpıp kaçmak ne demek? Nasıl bir vicdandır bu? Macide Hanım, buyurun. Sağ olasın Yıldız. Yıldız abla. Vildan. Hasta yoracaksınız illa beni. Yıldız abla! Vildan! Ay boğazım patlayacak bağırmaktan. Neredesiniz ya? Hasta illa bağırtacaksınız beni. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Yer yarıldı da içine mi girdiniz? Cık, annem de yok ortalarda. Bir yere gitse haber verirdi herhalde. Telefonu da kapalı. Seraya falan mı gitti acaba? Hele şükür birinizi buldum. Neredesin sen Vildan? Niye ortalıkta bir yalan kulu yok? Ben kilerdeydim Humeyra Hanım. Herkes apar topar gidince evin işleri bana kaldı. Ben de onlarla uğraşıyordum. Apar topar mı? Niye, ne oldu ki? Sizin haberiniz yok tabii. Reyhan kaza geçirmiş. Aa, Ya hastaneye kaldırmışlar. Ameliyatı falan mı ne almışlar? Haberi alınca Macide Hanım ve Yıldız abla apar topar onun yanına gittiler. Kerem Bey de hastaneden haber verdi zaten. bütün aile orada yani. Aynen. Hatta Tarik Bey de orada. Ne? Tarık geldi mi? Gelmişti ama Macide Hanım'dan haberi alınca onları götürmek için oraya gitti. Anladım. Tamam, sen işine dön. Tabii. Ay neler olmuş? Bir Allah'ın kulu da bana bir şey söylemedi. Tarık da orada demek. Maşallah. Gerçi Tarık'a niye kızıyorum ki? Yani o nezaket göstermek istemiş belli. Annemler yolda sokakta perişan olsun istememiş. Asıl suçlu annem. Beni hasta yatağımda bırakıp giden o. Reyhan mevzu bahis olunca tabii 2 eli kanda da olsa gidecek. O Allah'ın emri. Allah'ım. Sen Reyhan kızımız bize bağışla ya Rabbim. Bizi ondan ayrı koyma. Daha çok genç. Allah'ım onu sevdiklerine bağışla. Alma yanına. Sen büyüksün Allah'ım. Yıldız.
Reyhan kızım iyi olacak Allah'ın izniyle. Atlatacak bunları. Haklısınız Macide Hanım ama içim yanıyor. Nasıl olur da güpegündüz? Elif yavrum, karnın aç mı? Sana bir şeyler yaptıralım mı? Ha? Yok, istemem. Kerem abi bana tost aldı. Pek anlayışlıdır benim oğlum. Duyunca nasıl koşmuş da gelmiş. Onun da çok canı sıkılmış belli. Anne! Anne! Anne iyi misin? Yok bir şey. İyiyim. Dur. İyiyim yavrum, iyiyim. Yok bir şeyim. Bir anda öyle ayağa kalktım ya başım döndü herhalde. Yok biliyorum ben. Üzüldü de ondan. Tansiyonu düştü. İsterseniz bir doktora gösterelim. Gerek yok, düzelirim şimdi. Evet anne hastanedeyiz işte bir doktora gösterelim seni. Gerek yok yavrum. Yıldız'la biz şimdi bir lavaboya gideriz. Elimi yüzümü yıkarım. Kendime gelirim ben. Ben hallederim. Tamam gelin lavabo şu tarafta ben götüreyim sizi. Tamam. Gördün mü Reyhan ablanın başına neler geldi? Ha? Görünmez kaza işte. Gerçi tam anlamıyla görünmez kaza sayılmaz. Bunu sen de biliyorsun herhalde. Anlamışsındır. Reyhan abla şu anda benim sayemde yaşıyor. Ama çok daha kötüsünü yapabilirdim. Ama yapmadım. Neden peki? Sen aklını başına toplayasın diye. Unutma, benim de tahammülümün bir sınırı var. Eğer sözümden çıkarsan bir daha bu kadar insaflı olmam. Sen de kendini toparla, tamam mı? Bak Reyhan ablan eskisinden çok daha iyi olacak güzel kız. Neyse. Bir şey ister misin? Ben su almaya gideceğim. Su ister misin? Olur iyi olur ya. Dediklerimi de aklından çıkarma, tamam mı? Elifciğim. İyi misin? Dur oğlum, koşturma evin içinde. Duramam anne. Nasıl sarayım? Aldığımız her şey o kadar güzel ki. Hepsine bakmak istiyorum. Dilim şeker gibi kokuyor anneciğim. Bir sürü de kalemim var. Hepsi farklı renk. Anneciğim çok teşekkür ederim. Teyzene teşekkür et oğlum. Bunlar sana onun hediyesi. Ay inanmıyorum ya. Resmen şok oldum. Çat kapı gelmesem hiçbir şeyden haberim olmayacak. İyi ki gelmişim. Ya ben evdeydim, benim bile haberim yoktu. Bibloyum ya ben bu evde. Alemsin Humeyra. Hiç olur mu öyle şey? Öyle canım. Bir Allah'ın kulu bile haber vermedi bana. Ya anlaşılan pek sallanmıyorum. Başka bir isteğiniz var mı? İyi miymiş bari köylü güzeli? Vallahi bilmiyorum ki. Annemi aradım ama telefonu kapalıydı. Tarık'ı da aramadım. Yani mühim bir şey olsa haber verirlerdi herhalde. Peki Kerem? O nerede? Hastanede o da. Anneme de o haber vermiş zaten.
Ay yok artık ya, ne alaka? Su aldım. Atıştıracak bir şeyler de var. Macide aç kalmasın. Tamamdır abi. Beni iş yerinden aradılar. İşler birikmiş. Gitmem lazım. Siz idare edebilir misiniz? Tamam. Sen git, ben buradayım zaten. Tamam, sık sık da ararım. Akşam bakarız ne yapacağımıza. Tamam. Görüşürüz. Anne, iyi misin? Geç otur şöyle. Yok gerek yok, çok iyiyim. Elimi yüzümü yıkadım ya, kendime geldim. Tarık nerede? Gitti mi? Ha, o gitti ya. Şirketten aramışlar da. Bu arada siz ablama haber verdiniz mi? Onu tamamen unuttuk. Öyle bir apar topar çıktık ki aklımıza bile gelmedi vallahi. Ben bir arayayım onu. Anne, siz eve gitseniz ya. Yani burada kalmanızın Reyhan'a bir faydası yok. Olur mu yavrum? Tek başına mı kalacaksın burada? Ya ben idare ederim. Hem bak senin tansiyonun falan çıkıyor. Bilmem ki. Ben de gitmek istemiyorum. Aklım burada kalacak ama ya siz daha fena olursanız gitmemiz en doğrusu. Hem Kerem Paşam bizi haberdar eder buradaki durumda. Doğru söylüyorsun Yıldız. Bir de buralarda benimle uğraşmayın. Gidelim o zaman artık. Elif yavrum, hadi gel eve gidelim. Ben gelmesem. Olur mu hiç yavrum öyle? Ben Reyhan ablayı bırakmak istemiyorum. Hem daha hiç yorulmadım. Siz gidin anneciğim, ben Elif'i idare ederim. Peki o zaman. Allah'a emanet olun oğlum. Hayırlı haberlerle gelirsiniz inşallah. Bir şey olursa ben sizi ararım. Tamam canım. Üzülme, tamam mı? Bak iyi olacak Reyhan abla. Nasıl? Hastamızın durumunda bir gelişme var mı? Şu an için yok. Operasyon devam ediyor. İyi bir haber almak için biraz daha beklemelisiniz. Tamam, teşekkürler. Üzülme Elif'ciğim. Bak, kötü şeyler düşünme, tamam mı? Reyhan ablan iyi olacak, ben inanıyorum. Hoş geldiniz Macide Hanım. Reyhan nasıl oldu? Henüz belli değil. Ameliyata aldılar. Durum o kadar kötü mü? Senin nereden haberin oldu? Ben en son konuşmalarınızı duydum. Arkanızdan yetişemedim. Aramadım da rahatsız etmeyeyim diye. Ama burada meraktan öldüm. Elif nerede? Orada kalmak istedi. Reyhan'ı bırakmak istemedi. Kerem'le birlikte orada bekliyorlar. İyi madem. Humeyra'nın da haberi var mı? Sizi merak edince söylemek zorunda kaldım. Humeyra Hanım salonda. Salonda mı? Odasından çıktı mı? Hı hı. İyi, ben bir bakayım o zaman. Humeyra, Reyhan kaza geçirdi. Sana da haber veremedik. Gerçi Vildan söylemiş ama... Humeyra, iyi misin yavrum? Ha?
Sonunda bir kızın olduğu aklına geldi değil mi anne? Reyhan kaza geçirdi diyorum. O kıza benden daha çok ilgi gösterdiğinin farkında mısın? Sen oradayken burada benim başıma bir iş gelmiş olsa acaba hangimizin yanında olurdun? Sevgili kardeşim Kerem'den bahsetmiyorum bile. Hemen kan bulun. Hastanız kan kaybediyor. Acilen kan lazım. Kan mı? Reyhan'ın kan grubu ne? A negatif. Tamam, benimki uyuyor. Hemen alın, ne gerekiyorsa yapın. Tamam o zaman ben arkadaşlara söylüyorum. Sizi hazırlasınlar. Burada bekleyin. Ne oldu Kerem abi? Kan istiyorlarsa kötü bir şey demektir bu. Bir şey yok Elif'ciğim ya. Hem bak, kan bulundu. Birazdan alırlar beni içeriye.
Geçmiş olsun. Dinlenin, biraz sonra kalkarsınız. Ben iyiyim de Reyhan'ın durumu nasıl? Ameliyat nasıl geçiyor? Ben ameliyat ekibine değilim, bilemiyorum. Doktorumuz elinden geleni yapıyor. Kanı yetiştirmem lazım. Tabii. Hadi iyileş Reyhan, hadi. Bu sadece Reyhan meselesi değil ki. Kerem doğduğunda da aynısını yapmıştın sen. Tüm dünya onun etrafında dönüyordu. Hatırlasana. Unuttun mu? Sürekli beni ikinci plana atıyordun. Her zamanki gibi. Hala da öyle, hala. İnsan çocuklarına sevgisinde adil olmazsa hiçbir şeyde adil olamaz. Ben her ikinizi de her zaman aynı terazinin tek kefesinde tuttum. Ne seni kardeşinden ne kardeşini senden ayırdım. Ayırdın anne, ayırdın. Sadece Kerem de değil. Senin kızın burada hasta yatarken sen tanımadığın yabancı bir kız için hastane kapılarına koştun. Allah'tan tek kızın benim. Bir de başka bir kızın olsa demek ki beni kilere kapatır, kapıyı da üstüme kilitlerdin. Yeter Humeyra! Gencecik bir insan, tazecik bir kan orada can çekişiyor. Sen bana nelerden söz ediyorsun? Sen ne zaman bu kadar vicdansız oldun, ha? Bir insan ölüyor diyorum. Bunların senin için hiç önemi yok mu? Allah'ım ne olur iyileşsin Reyhan ablam. Benim yüzümden başına bunlar geldi. Yalvarırım Allah'ım ne olur. O da annem gibi beni bırakıp gitmesin lütfen. Kerem abi ne oldu, kan verdin mi? İyileşecek miymiş Reyhan abla? Ameliyat devam ediyor Elif'ciğim. Ama bak kana gerek kalmadı en azından. Merak etme. Reyhan iyileşecek inşallah. Ya iyileşmezse? Gel bakayım buraya. Söylüyorum bak sana. İyileşecek Reyhan ablan. Bu üzüntün boşa. Her şey eskisi gibi olacak. Sen yine mutfakta Reyhan ablana yardım edeceksin. O sana salçalı tost yapacak. Gülüp eğleneceksiniz beraber. Bugünleri de kurtulduk diye hatırlayacağız. Tamam mı? Anne kalbi çocuğun mektebiymiş derler. Demek ki benim kalbim yetmemiş sana kadir kıymeti öğretmeye. Senin kusurun sevgiyi maddi bir şey gibi ölçülebilir sanmanda. Ölçü gönül gibi değil ki, şaşar. Öyle anlar gelir ki insan kendini sevmeyeni seviyor, seveni de sevmiyor sanır. İnsan yanılgısında bile adil olmalı. Öyle değil mi Humeyra? Bitti mi? Bitti. Mevzu büyüdü herhalde. Macide Hanım üzülmese bari. Rüzgar gibi geçti vallahi. Bu da iyice delirdi ha. Sanki içine atıyor da sonradan patlıyor gibi.
Ama kadın haklı. Sonuçta Reyhan konağa geleli ne kadar zaman oldu ki? Aileden biriymiş gibi maşallah. Humeyra odasından kaç gündür çıkmıyordu. Kimse onu dinlemedi. Vildan, bu kadar kafi. Ne, yalan mı? Sonuçta biz Macide Hanım için her şeyin en doğrusunu, en iyisini bilir deriz ama... bu konuda haksızlık etti. Reyhan'a gereğinden fazla değer verdi. Doğruya doğru. Vildan, yeter dedim. Bunları konuşmak senin üstüne vazife değil. Konuşurken izin mi alacağız? Evet, alacaksın. Bir kere ayıp, ayıp. Arkasından sayıp söylediğin kız şu an hastanede can çekişiyor be. Birazcık utanman olsun. Belli ki aklından apır sapır şeyler geçiyor. Ama onları kendine sakla, tamam mı? Macide Hanım'ı yargılamak sana da bana da düşmez. Sen kendi işine bak, tamam mı? Kendi işine. Bakıyoruz zaten. Her önüne gelen de bana ayar veriyor ya. Macide Hanımcığım, iyi misiniz? İyiyim Yıldız, telaş yapma. Migrenim tuttu işte. Hay aksi, üzüldünüz tabii. Sana zahmet, şunun ilacını getirsene bana. Tabii tabii. Yalnız odama geçeceğim, oraya getirirsin. Tabii Macide Hanımcığım. İsterseniz size eşlik edeyim odanıza kadar. Yıldız, büyütecek bir şey yok. Dediğimi yap sen, hadi. Peki. Bir de adil olmaktan bahsediyorsun anne ya. Beni ihmal ettiğini görmüyor musun sen? Görmüyor musun ya? Neden bunu yapıyorsun sen? Neden? Niye yapıyorsun? Neden? Neden? Neden yapıyorsun bunu? Ya başkalarına verdiğin değerin birazını bana verseydin ya. Şimdi git o köylü kızı Reyhan için otur üzül. Bana hak vereceğin yerde iki tatlı laf söyleyip benim gönlümü alacağın yere daha da üstüme geliyor. Hele Tarık için yaptığı ima. Kurtardık, tamamdır. Geçmiş olsun hepimize. Geçmiş olsun hocam. Gerisini siz halledersiniz. Doktor bey. Ameliyat başarılı geçti. Bundan sonrası riskli ama en zor kısmını hallettik. Gözünüz aydın. Şükürler olsun. Gördün mü Elif? Peki ne zaman görebiliriz Reyhan'ı? Bir süre yoğun bakımda kalması gerek. Hemşireler size haber verirler. Tamamdır, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gördün mü bak Elif? Kurtuldu işte.
Girin. Macide Hanımcığım, ilacınızı getirdim. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Eğer bir isteğiniz olursa seslenin, ben hemen gelirim. Beceremedim. Beceremedim değil mi Yıldız? İyi bir anne olmayı beceremedim. Hiç olur mu öyle şey Macide Hanımcığım? Siz belki de dünyanın en iyi annesisiniz. Kızım böyle düşünmüyor ama. Onlar bir anda öfkeyle söylenmiş sözler. Pişman olmuştur bile şimdiye. Bilmiyorum Yıldız. Ama bildiğim bir tek şey var. Bir yerlerde hata yaptım. Ama nerede bilmiyorum. Bir türlü bulamıyorum. Sizin içiniz rahat olsun Macide Hanımcığım. Senelerdir yanınızdayım. En iyi ben bilirim evlatlarınızı ne kadar çok sevdiğinizi, onlara nasıl kol kanat gerdiğinizi. Belki de yetmedi Yıldız. Benim sevgim kızıma yetmedi. Hatırlıyor musun? Bundan yıllar önce Humeyra 12-13 yaşlarında falandı. Pek arkadaşı olmadığı için öğretmenleri yaz okulunu tavsiye etmişti. Benim de aklıma yatmıştı. İyi olur diye düşünmüştüm. Lakin bunu Humeyra'ya söylediğimde nasıl sinirlenmişti, nasıl kızmıştı bana. Beni başından atmak istiyorsun demişti. Başından atmak istiyorsun. Hiç olur mu öyle şey? O kadar içim yanmıştı ki. Günlerce düşünmüştüm. Ben ne yaptım da Humeyra'ya böyle hissettirdim diye. Siz sevmekten başka bir şey yapmadınız. Üzülmeyin. Elbet o da bir gün anne olduğunda anlayacaktır Macide Hanımcığım. İnşallah Yıldız, inşallah. Keşke onu kurtarabilseydim. Onu yoldan çekebilseydim. Öyle deme. Engel olamazdın ki. Şimdi
Öyle yatıyor. Hiç konuşmadan. Merak etme Elif'ciğim. Reyhan ablan iyi olacak. Ben inanıyorum. Yine eski günlerdeki gibi pasta yapacaksınız onunla. Hatta bu sefer ben de yardım edeceğim. Beraber en büyük pastayı yapacağız, tamam mı? Hemşire hanım, durum nasıl, bir gelişme var mı? Evet, ameliyatı iyi geçti fakat bu gibi durumlarda operasyon sonrası daha kritik bir süreçtir. Nasıl yani? İç kanama tehlikesi devam ediyor. İlk 24 saat çok önemli. Bir şey yapın, önlemini alın, engelleyin bir şekilde. Lütfen sakin olun beyefendi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama böyle bir ihtimal maalesef. Tekrardan geçmiş olsun. Kerem abi, ben inanıyorum. Reyhan abla iyileşecek. Üzülme ne olur. Öyle Elif'ciğim de. Hatta öyle çabuk ayağa kalkacak ki ikimizi de şaşırtacak. Biliyorum Elif'ciğim, biliyorum. Bundan sonra ağlayıp zırlayıp süklüm püklüm odalara çekilmek yok. Eğer bu kaderinse razı gelmeyeceksin. Sen eskisi gibi hak tanır değilsin. Humeyra Karakaş'sın aynı zamanda. Soyadının hak ettiği gibi davranacaksın. Şimdi kendine bir söz ver ve bunu sakın unutma. Bundan sonra eskisinden çok daha güçlü, bambaşka bir Humeyra olarak çıkacaksın insanların karşısına. Bundan sonra herkes haddini bilecek. O kadar. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir